Dünyada bilmediğimiz çok fazla şey var. İnsan sınırlarını zorlayan, yaşamanın imkansız olduğu yerler. Aklın almadığı ama aslında gerçek olan. Dünyanın enleri, Bölüm 3. İnsanların yaşadığı en yüksek yer. La Rinconada. Peru'da bulunuyor. Deniz seviyesinden 5100 metre yüksekte. Bu yükseklikte oksijen miktarı deniz seviyesine göre %40 daha az. Bu koşullara alışkın olmayan birisi, burada birkaç saat içinde yüksek irtifa hastalığına yakalanabilir. Peki burada yaşayanlar nasıl yaşıyor? Burada doğup büyüyen insanların akciğerleri, normal bir insana göre daha büyük. Kandaki hemoglobin oranları çok daha yüksek. Yani vücut, az oksijenle yaşamaya kendini adapte etmiş. Ama tabii ki de bunun bir bedeli var. Bu bölgede kalp ve solunum hastalıkları çok yaygın. Ortalama yaşam süresi, ülke ortalamasının çok altında. Ayrıca bu bölgede temiz su sınırlı. Kış aylarında sıcaklık her zaman 0 derecenin altında. Peki, neden bu kadar sıkıntıya rağmen hala insanlar burada yaşamak istiyor? Cevap çok basit. Bu şehir tamamen altın madenciliği üzerine kurulmuş. Hem yasal hem de yasa dışı yollarla altın madenlerinden geçimlerini sağlıyorlar. Dünyadaki en uzak ada. Tristan da Cunha. Birleşik Krallığa bağlı bu ada, en yakın yerleşim yerine 2400 kilometre uzaklıkta. Dünyada kara parçasına en uzak ve en izole yerleşim yeri. Buraya ulaşım nasıl sağlanıyor? Adada havaalanı yok. Yılda birkaç kez gelen gemiler var. Buraya ulaşım 6-7 gün sürüyor. Hava şartlarının kötü olduğu durumlarda uzun süre gelen giden olmuyor. Adada balıkçılık yaygın. Aynı zamanda patates ve sebze yetiştiriliyor. Market yok. Elde edilen ve gelen erzaklar toplu olarak paylaştırılıyor. Acil bir durum olursa yardımın gelmesi haftalar sürebiliyor. Burası modern dünyadan kopmuş, tamamen kendi içinde yaşayan bir ada. Dünyanın en büyük doğal altın rezervi. Witwatersrand. Güney Afrika'da bulunuyor. Dünyada bugüne kadar çıkartılan altınların %40'ı buradan geldi. Bu bölgeden büyük özel maden şirketleri devlet kontrolünde altın çıkartıyor. Çıkartılan altınlar küresel piyasalara, merkez bankalarına, yatırım ve mücevher sektörüne gidiyor. Yani cebinizdeki altın büyük ihtimalle buradan geliyor. En uzun süre güneşin batmadığı yer. Svalbard. Norveç'e bağlı bu şehirde 4 ay boyunca güneş hiç batmıyor. Dünyanın ekseninin eğik olmasından kaynaklı, yaz aylarında kutup bölgeleri sürekli güneşe dönük kalıyor. Peki gece olunca ne oluyor? Saat gece 12 ama hala hava aydınlık. İnsanlar geceleri uyuyabilmek için kalın perdeler kullanıyor. Bu bölgede uyku bozuklukları çok yaygın. En merak edilen soru, burada Ramazan aylarında nasıl oruç tutulur? İslam kurallarına göre güneşin doğduğu zamandan battığı zamana kadar oruç tutulur. Ama bu 4 ay için mümkün gözükmüyor. Bu sebeple bu bölgede Mekke saatine göre oruç tutuluyor. Dünyanın en derin mağarası. Veryovkina. Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde bulunuyor. Derinliği 2212 metre. Yani 7 tane Eyfel Kulesi derinliğinde. Bu mağarada ani su baskınları, aşırı basınç ve dar geçitler olması sebebiyle girmesi tehlikeli. Kurtarma operasyonları haftalarca sürebiliyor. Buraya sadece dünyanın en deneyimli mağara kâşifleri girebiliyor. Dünyanın en uzun süredir ayakta kalan yapısı. Djoser Piramidi. Mısır'da Sakkara bölgesinde yer almaktadır. 4700 yıl önce Firavun Zoser tarafından yaptırıldı. Basamaklı piramit olarak da biliniyor. Kademeli mimari, dengeli ağırlık dağılımı ve çöl iklimi sebebiyle 4700 yıldır ayakta. Dünyanın en uzun binası. Burj Khalifa. Dubai'de bulunan bu dev bina, tam 828 metre uzunluğunda. 163 kat bulunuyor. Eyfel Kulesi'nin tam 3 katı.
2004 senesinde inşaatı başladı ve 2010 senesinde açılışı yapıldı. Yapılma amacı Dubai'de turizmi geliştirmek. Yapım maliyeti tam 1,5 milyar dolar. Normalde bu kadar uzun bina yapmak rüzgar yüzünden çok zor. Burj Khalifa'nın Y şeklindeki tasarımı ve kademeli olarak daralması rüzgarı kırıyor. 50 derece sıcaklığa kadar dayanabilen özel betonlar kullanıldı. Binanın temelinde tam 192 adet demir kazık var. Her birisi yaklaşık 50 metre kadar derinliğe gidiyor. En üst katlarında zaman zaman rüzgar yüzünden sallanma hissedilebiliyor. Fakat tüm önlemler alınmış durumda. İşte ilginç bir bilgi. Burj Khalifa'da bir senede klimalardan çıkan yoğuşma suyu tam 15 milyon litre. Bu suyu peyzaj sulamasında kullanıyorlar. Dünyanın en pahalı malikanesi. Antalya. Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunuyor. Tahmini değeri 2 milyar dolar. Bu rakam, birçok ülkenin yıllık bütçesinden daha fazla. Dünyanın en pahalı özel konutu kabul ediliyor. Malikanenin sahibi, Mukesh Ambani. Hindistan'ın en zengin insanı. Antalya teknik olarak bir malikane ama tam 27 katlı. İçinde 3 adet helikopter pisti, 168 araç kapasiteli otopark, özel sinema salonu, spa ve yoga stüdyosu, balo salonu, tapınak, özel iklimlendirme sistemi ve tam zamanlı çalışan 600 personel. Bu binada bazı katlar bilerek boş bırakıldı. Sebebi ise doğal hava sirkülasyonu ve depreme karşı denge oluşturması. İçerideki merdivenler ve odalar hiçbir katta birebir aynı değil. Malikane, Mumbai'nin en pahalı bölgesinde ama çevresinde aşırı yoksulluk bulunuyor. Bu yüzden zenginliğin en uç örneği ve dünyadaki gelir eşitsizliğinin sembolü olarak görülüyor. Dünya, sandığımızdan çok daha uç noktalara sahip. Ve insan, her şartta hayatta kalmanın bir yolunu buluyor. Bazı insanlar hayatta kalmaya çalışırken, bazıları milyarlarca dolarlık evlerde yaşıyor. Dünyanın Enleri yeni bölümleriyle yakında sizlerle olacak. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.